Kaldığım oda burası. Şimdi hostelden çıkıyorum. Neredeyim? Budva'dayım. Sveti Stefan isminde bir yer var. Buraya 10 kilometre falan uzakta. Oraya gitmeye çalışacağım. Budva Old Town'un içerisinde bu hostelde kalıyorum. Michel'di galiba da, aynen. Göstermiştim Budva videosunda dostlar burayı. Yani dışarıdan göstermiştim. Hostelin nerede olduğunu, nerede kaldığımı. Buradan çıkacağım. O videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Sveti Stefan'a gideceğiz. Böyle bir adacık var. Bakalım, orası geziliyorsa oraya gezeriz. Orada bir denize gireriz. Orayı da göstermek istedim sizlere. Çünkü Budva'ya gelenler genelde oraya gidiyorlar. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Sabah sakin. Old Town'un içi sakin. Dilim pizza kültürü var burada. Açmamışlar daha, kapalı. Ha, burada bak. Açmışlar. Şöyle göstereyim. Bayağı da büyük dilim pizzalar veriyorlar. 3 euro. Old Town arkada kaldı. Buradan böyle sahilin kenarından yürüyerek bir tane otobüs durağına gideceğim. Böyle detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum ki ola ki buraya gelen oldu. Bu yolu kullanabilir. Bak, Sveti Stefan yazıyor. Bak, şuraya gideceğiz işte, bir aksilik olmazsa. Böyle şeylerle de gidebilirsiniz bu arada. Bot kiralayıp da gidebilirsiniz yani, bütçeniz varsa. Hatta koyları da gezdiriyorlar. Ulan her yere çöp atmışlar be. Buradan böyle tekne turlarıyla koyları da geziyorlar. Buradan başlıyor, Kotor'a götürüyor, Tivat'a götürüyor, başka koylara götürüyor vesaire, böyle güzel turda yapıyorlar. Old Town'un içinden gidilen Mogren plajları var. 2 tane farklı plaj böyle yan yana. Orada yüzebilirsiniz. Bir de şehrin böyle içerisinde kalan bir plaj var. Burada da denize giriyor insanlar. Ama burasını tavsiye etmem. Görüyorsunuz yani, orada tekneler, botlar falan var. Mogren tarafı biraz daha kalabalık oluyor ama bence daha güzel orası. Şezlong da kiralayabilirsiniz buradan. Şemsiyesi var. 2 şezlong bir şemsiye mantığıyla yapıyorlar genelde. Old Town'dan, sahil kenarından böyle 1 kilometre civarı yürüdüm. Daha sonrasında böyle yukarı doğru çıkmaya başladım. Şu oteli göreceksiniz. Adı ne bilmiyorum. Kante bir şey yazıyor. Bu oteli gördünüz, hemen onun önünden Sveti Stefan'a giden şu Mediterranean Express diyor. Bunlar kalkıyor. Şöyle size bilet veriyorlar. Bileti mutlaka alın. Almayanlar bazen problem yaşıyormuş. Bilet soruyorlar çünkü. Parayı ödemiş oluyor. Bileti göstermiyor. Şoför sıkıntı çıkarıyormuş. Budva'dan işte Becici'ye gidiyor. Buralara gidiyor. Sveti Stefan'da duruyor. Yani buradan bineceksiniz. Burası, bu sokağın adını şimdi haritadan bakıp söyleyeceğim sizlere. TRG Sloboda olarak geçiyor bu sokak dostlar. Buraya geleceksiniz, buradan Sveti Stefan'a giden şeye binebilirsiniz. Dolmuşlara bakın. Sahilden yürüdüm. Hemen tak aradan buraya çıktım. Hemen bindik dolmuşumuza. 2,5 euro bilet. Valla. Dolmuştan indik. Burada da saatler yazıyor. Budva'dan Sveti Stefan'a bu saatlerde geliyormuş. Sveti Stefan'dan da Budva'ya bu saatlerde gidiyormuş. Şöyle schedule'da göstereyim. Bu duraktan bineceksiniz. Yani Budva'ya dönmek istiyorsanız bu durakta iniyorsunuz. Neydi ya? Sveti Stefan'a geldiğinizde bu duraktan da binip Budva'ya dönüyorsunuz. Konuşamadım. İnsanlar arabalarını park etmiş, plaja inmişler. Şuradan ilk görüntüyü alalım. Karşıda bir adacık, ince bir
yolla bağlı anakaraya. Bakalım yakından nasıl gözüküyor. Hazır mısınız? 3, 2, 1,5, 1. Taram. Karşımızda yine tam olarak görmüyoruz. Şunlar kapatıyor. Bir dakika. Şöyle geçiyorum hemen. Sveti Stefan. Sveti sanırım Sırpçada aziz demek. Yani Aziz Stefan'a atfedilmiş bir adacık. Şöyle ufak bir yolla anakaraya bağlanıyor. Hem solunda plaj var hem de sağında plaj var. Burayla ilgili söylenen en güzel şey gördüğünüz üzere sadece halk plajı. Bir beach club yok. Bangır bangır müzik yok. Geliyor insanlar, şemsiyesini dikiyor, havlusunu atıyor, yüzüyor. Keza bu tarafta öyle. Herhangi bir beach club vesaire bir şey yok. Sanırım şu ileride sadece şezlonglar var. Ama öyle bangır bangır bir müzik sesi duymuyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bu taraf halk plajı. Belki o tarafta da havlunuzu bırakıp denize girebilirsiniz. Yani ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz plajları. Karadağ'ın o güzelliği var. Bunu seviyorum. Suya bakalım. Suda gayet berrak ve temiz görünüyor. Şu adacığı bir gezmeye çalışalım da sonrasında tabii ki de yüzeceğim. Mayomla geldim. Kapı kapalı. Şimdi bir tane blogda şey okumuştum. Şöyle bir yine yakından bakalım da. Giriş yok sanırım. Evet, bağlı. Şöyle içeriği göstermeye çalışayım buradan. Bir tane blogda şey okumuştum. Ama eski bir yazıydı. O yüzden düşük bir ihtimal verdim açıkçası. Şey yazmış çocuk. Burası bir otele kiralanmış. Sveti Stefan adacığı. Sadece müşterileri girebiliyormuş içeri. Ve şöyle bir not eklemiş. Eğer restoranda yemek yerseniz hani gezebilirsiniz gibisinden de bir not eklemiş. Komple kapı kapalıydı. Zincirlemişler. Taş evlerin olduğu eski bir adacık. Şöyle bir hikayesi var. Yani o küçük ihtimalin yaşanacağını düşünmemiştim açıkçası. Yani güzel düşüncelerle adacığı da gezeriz diye kafada kurgulayıp geldim. Olumlu düşündüm. Bu 7-7-7'ciler var ya işte. Ha, tutmadı. Bak, tutmadı. Evren almadı mesajımızı. Hayırdır? Bu güzel bir hikayesi var. Birisi böyle bir anekdot paylaşmış. Rivayet. 15. yüzyılda burası bir balıkçı köyüymüş. İnsanlar hayatlarını balıkçılıkla geçindiriyorlarmış. Daha sonrasında Türk akınları oluyor buraya. Türk akınları olduktan sonra yakınlardaki böyle bir köy, sanırım onlar da savaşçı bir köy müymüş, neymiş? Türkler burayı böyle işgal etmeye çalışırken Türklerin gemisindeki sözde altınları çalmış. Ve öyle burası zenginleşmiş. Yani Türklerin zengin ettiği yer, adacık bölge olarak geçiyor. Ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Kuvvetle muhtemel yalandır. Yani bir hikaye uyduruyorlar her yerde. Burası da öyledir. Yazık oldu be. Girip gezseydik çok güzel olurdu ya. Otele kiralamak nedir arkadaş? Kendimizi sahile atalım. Oo, sıcak, ayaklarım yandı. Terlik getirmedim. Ayakkabıyı da çıkarıp çantaya astım. Şöyle suya doğru gideceğim, ayağım yandı. Anam 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 anam. Hoppa. Oh be. Serinledi vallahi ayaklarım. Suyun rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Birden koyulaşıyor ama. Kesin birden de derinleşiyordur. Budva'da öyleydi. Gerçi Arnavutluk'ta da öyleydi. Sanırım Adriyatik kıyısındaki sular birden derinleşen tipten. Yani belki geneli öyledir. Belki benim girdiklerim öyledir. Öyle denk gelmiştir. Bir fikrim yok. Şöyle ufak çakıllarla başlıyor. Büyük taşlar görüyorum. Çantayı şuraya bıraktım. Şimdi yüzme vakti. İnanılmaz sıcak var ya dışarısı. Şeyler de sıcak. Taşlar da, çakıllar da sıcak. Oh, fena. Çok fena, ayaklarım yandı. Terlik getirmediğime pişman oldum birazcık. Evet, suyun içi gözüküyordur, belki şöyle yapayım da. Taşlık hep ve kayıyor, yosunlaşmış. Adım attıkça ufak ufak derinleşiyor. Elimde kamera olduğu için ileri çok gitmeyeceğim. Birazdan kamerayı kapatırım. Yüzmeye devam ederim. Vallahi su tertemiz, masmavi. Manzaramız güzel, bakar mısınız? Arka taraf yemyeşil.
Tepeler var, dağlar var. Şöyle kamerayı tekrardan çeviriyorum burada. Güzel bir adacık var. Karşı tarafta yemyeşil dağlar, tepeler görüyorum. Ya Budva da o tarafta kaldı işte. Oradan buraya geldik. Çok şey değil, uzak değil, yakın. Yani ola ki Budva'ya geldiniz diyelim. Büyük ihtimalle bir günden fazla buraya ayıracaksınızdır zaman. Buraya zaten gelirsiniz, yani söylememe gerek yok. Karadağ'ı araştıranlar mutlaka Sveti Stefan'ı da eklemişlerdir rotalarına. Ama ne yazık ki içeri giremiyoruz, yani öyle bir sıkıntı var. Ha, varsa bütçeniz girin, çekin video, biz de izleyelim, merak ettim yani, yalan yok. Old Town gibidir. Kotor Old Town, Budva Old Town gibidir. Yani aslında tahmin etmek çok zor değil. Arnavut kaldırımlar, tarihi binalar, taş binalar, kiremit çatılar. Güzel görüntü. Her zaman öyle yerlerde dolaşmak benim hoşuma gitmiştir. Ama burayı da görmek isterdim, yalan değil yani. Aynı olsa da görmek isterdim. Geldik o kadar kardeşim. Görelim yani. Ne olacak? Dediğim gibi dolmuşun nereden kalktığını da gösterdim sizlere. 2,5 euro veriyorsunuz, buraya geliyorsunuz, 2,5 euro veriyorsunuz, Budva'ya dönüyorsunuz. Yani git gel 5 euro. Yanınıza mutlaka ama mutlaka şey alın. Suyunuzu, atıştırmalığınızı alın. Buralarda şu ana kadar şey görmedim böyle. Ya, satıcı böyle seyyar ablalar, abiler dolaşıyor ama riske atmayın yani, yanınızda bulunsun. Vallahi su ne kadar berrak ve güzel ya. Deniz turizmi için farklılık açısından buraya gelinebilir. Su şahane dostlar. Öyle dalga vesaire bir şey de yok. Yani en fazla bu kadar dalga oluyor. Ama tekneler geçiyor. O tekneler bir dalga yaratıyor. Kısa süreliğine de olsa. Neyse, yüzdük ettik, eğlendik. Biraz daha gezelim şimdi. Ama inanılmaz sıcak. Terliği getirmediğime pişman oldum. Basamıyorum yere, o yüzden şöyle kenarı doğru suyun içinden gideceğim. Budva'dan ziyade daha sakin burası. Yani buraya gelirseniz daha rahat girersiniz suya. Bir de burası daha şey, sanki temiz ve berrak gözüküyor. Budva'nın o suyundan ziyade. Gerçi ben oraya gittiğimde akşamüstüydü. Ona rağmen berrak ve temiz gözüküyordu. Çok da kalabalık vardı. Birisi krallığını inşa etmiş buraya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Türkiye'den çok ama çok fazla gelen turist var buraya. Yani tatil için oldukça popüler ve sevilen bir nokta Karadağ. Beklediğimden daha fazla Türk turistle karşılaştım. Hem Balkan seyahatimde hem de Karadağ'ın özelinde. Yani Türkiye'deki fiyatları baz alacak olursak, buranın da vizesiz olduğunu düşünürsek, vizesiz Avrupa gibi düşünebilirsiniz yani burayı. O yüzden insanlar Türkiye'de bir 5 yıldızlı otele gidip ya da bir pansiyon tutup, apart tutup orada tatil yapacaklarına, beach club'lara böyle para ödeyeceklerine buraya tatile geliyorlar. Hem başka bir ülke, farklı bir macera, yeni bir deneyim. Çok makul. Ucuza uçak bileti buldunuz mu tamamdır işte, iş bitiyor. Giden araba İsviçre plaka. Önümüzde İstanbul plaka var, Sırbistan plaka var. Şöyle araçlara bakıyorum. I nerenin bir fikrim yok. İspanya yok, o Espana diye yazılıyor, pardon. Hırvatistan plaka var. Karadağ plaka var. Yani anlayacağınız, Avrupa'nın birçok noktasından araçla gelip insanlar burada tatillerini yapıyorlar. Uçakla gelmenize gerek yok. Eğer aracı yurt dışına çıkarabiliyorsanız, onun da sanırım bir prosedürü var. Evraklarınız tamsa sıkıntısız bir şekilde buraya gelip araçla böyle road trip gibi düşünebilirsiniz. Güzel bir tatil olur aslında ya. Ben bunu karavanla yapmak istiyorum, yani en büyük hayalim o. İleride artık bakalım. Şimdi çok fazla Türk var ya, ister istemez bazen böyle anlamıyorlar Türk olduğunu.
Yanında böyle hararetli sohbetler dönüyor. Bir tanesine kulak oldum, kulak misafiri oldum. Kulak oldum ne ya? İki kız tartışıyor bir konu hakkında. Konu da şu. Sanırım kızlardan biri erkek arkadaşıyla tatile gitmiş ve tatil yarı yarıya ödemişler. Kız bunu savunuyor. Ötekisi de diyor ki ya diyor öyle şey mi olur? Erkek diyor ödemesi lazım diyor. Sen de diyor bir akşam diyor jest olarak yemeğe çıkarırsın onu diyor. Kadın diyor böyle yapmalı. Ben o an tam ayakkabımı giyiyordum. Ayaklarım falan kuruluyordu. Tam önümde tartışarak geçtiler böyle. Kulak misafiri oldum. Bir yandan böyle çorapla ayağımı falan temizliyor. Yani buraya kadar gelmişsiniz tatile. Ablacığım hiçbir konu kalmadı ya. Yani buranın güzelliği hakkında birazcık konuşun. Övün şurayı yani. Baksanıza ne kadar güzel bir yere geldik. Şurayı övün biraz ya. Bu tatilde burayı överek geçsin. Böyle olsun. Güzel şeylerden bahsedin. Mesela deyin ki ne kadar iyi yaptık da geldik. Bir sonraki rotamız nere olsun? Yani böyle biraz ciddi konuları zaten Türkiye'de tartışıyorsunuz. Orada tartışmaya devam edin. Ya tatile gelmişsiniz. Birazcık kafanızı stresten uzaklaştırın. Yoksa bana ne? İstediğinizi tartışın. Yani istiyorsa politika tartış tatilde. Bana ne? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Onu da sorayım ya. Birinci abla gibi mi düşünüyorsunuz? Ya abla dediğime bakmayın. Şey olsun diye söylüyorum yani öyle mecazen söylüyorum. Belki benden ufaklardı. Yani bir erkek mi tatili ödemeli? Kadın sadece yemek ısmarlayarak mı jest yapmalı? Yoksa bir kadın erkek çift olarak tatile çıkıyorsa ortak mı ödemeli her şeyi? Yani bunun oluru nedir? Flört yapan tayfa, ilişki tayfa hadi. Sizden yorum bekliyorum. Büyüklerimden de yorum bekliyorum. Amcalarım, teyzelerim. Sizin zamanınızda nasıl diyeceğim sizin zamanınızda? Gerçi sevgililik vardır da biraz daha böyle hani aileden gizli falan oluyordur diye düşünüyorum eski zamanda. Böyle tatiller matiller nerede? Bir yazın bakalım merak ettim ya ben. Aa bak geliyor bizim şey dolmuş. Budva'ya dönen dolmuş. Buraya kadar giriyor. Burası da Sveti Stefan kasaba olarak, köy olarak geçiyor. Bir sürü otel, işte pansiyon vesaire konaklayabileceğiniz bir sürü yer var burada. Eminim burada yaşayan halktan daha fazla turist vardır. Onu göstermek için böyle şeye girmek istedim. Kasabanın, köyün ya da içine girmek istedim. Bak bura benim şehrim ya. Budva, Burak Durgun. Hadi flört tayfa bir görelim sizi yorumlarda. Ben uzun zamandır bu sektörde yokum yani. Çok uzun zamandır yalnız olduğum için bilmiyorum bu işler nasıl ilerler. Mantık çerçevesinde düşündüğüm zaman var elbette bir fikrim. Ama söylemeyeceğim tabii ki de. Sizin fikirlerinizi merak ettim. Sveti Stefan. Böyle yazılıyor. Bu arma şeye benziyor ya. Kızıl Yıldız Spor Kulübü var ya. Belgrad'ın takımı Sırbistan. Onun armasına benzettim. Ateşli bir taraftarı vardır. Buralarda konaklayıp tatil yapabilirsiniz. Güzel bir seçenek. Ama tahmin ediyorum ki Budva'dan ve Kotor'dan pahalıdır. Çünkü daha ufak bir yer. Direkt böyle şey gibi düşünün. Hani buraya gezip tozmaya değil de direkt böyle kafa dinlemeye, tatil yapmaya gelen tayfa geliyordur. Yani Booking.com'dan fiyatlara bakacak olursanız ve ben şu an hani büyük ihtimalle ekranda fiyat kontrolü yapıp sizlere gösteriyorumdur. Ben ucuz olacağını düşünmüyorum şahsen. Bak Çek Cumhuriyeti'nden gelmişler. CZ. CZ Çek Cumhuriyeti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Romanya var. Türkiye'den arabayla gelenlere helal olsun ya vallahi yani. Çünkü buranın polisleri rüşvetçi. Yabancı plaka gördü mü ceza. Yok sağ ol abi gracias. Ama ne gracias'ı ya. Kafa gidiyor İspanyolcaya bazen. Rüşvet olayları çok var çünkü burada. Benim bazı arkadaşlarım böyle araba kiralayıp tatile çıkmışlardı burada. Polis habire rüşvet istemiş yani ceza keseceğim bahanesiyle. Eminim yabancı plakalarda bu sıkıntıyı yaşıyordur. Şöyle bir fıstık aldım kendime, tamam mı? Yani dedim ki denizden çıktığımda karnım acıkırsa çubuk krakerim var. Bir de şöyle bir fıstık alırım. İkisi beni idare eder diye düşündüm. Good markası, böyle kikiriki diye de üstüne yazmışlar. Hayatımda yediğim en tuzlu fıstık olabilir. Yani deniz inanılmaz tuzlu bu arada bak. Gerçekten denizi çok tuzlu buranın. Ama bu ya bununla birleşince var ya böyle ciğerim yandı. Yemin ediyorum ciğerim yandı ya.
Her yerden güzel gözüküyor manzara. Şahane bir manzara izleme noktası buldum ha. Çok güzel gözüküyor buradan. Şöyle aşağıdan kasabanın yukarısına doğru çıktım. Merdivenlerden yukarı çıkmıştık ya. Oradan ve ileri gittim. Döndüm, aşağı doğru yürüyeyim istedim. Yani şu yukarı doğru çıktım. Buradan böyle aşağı doğru inmek istedim. O arada bu otoparkı gördüm. Bir baktım manzara. Sveti Stefan arkamızda bıraktık. Yaklaşık 1,5 kilometre yürüme mesafesinde bir küçük kasaba var. Orası da tatil kasabası. Oraya doğru yürüyeceğim şimdi. Neydi adı? Prozno olması lazım. Yani öyle mi telaffuz ediliyor bilmiyorum ama. Baktım çok yakın. Geçerken böyle görmüştüm bazı yerleri. Bakalım oranın da belki bir halk plajı falan bir şey vardır. En azından bilgi olması açısından gösteririm. O kuş mu, ben mi yanlış görüyorum? Ha, yaprakmış ya. Öyle bir duruyor ki yani şöyle uzaktan şu haline bakınca kuş zannettim ha. Şuraya koyayım da kuş kondu sansınlar. Yürüyüş yolu gözükmüyor. Böyle araç yolundan gölgeden yürüyeceğiz. Her yer yemyeşil. Çok hoşuma gitti. Yani sıcakta insanlar mahvoluyor. Budva'dan geldim ya buraya sabah. Sabah erkenden böyle Türk kafileleri ulaşmış Budva'ya belli. Mahvolmuş insanlar. Yani gezmeye başlayacaklar diyeceğim. Şu aracı şuradan göstermek istiyorum. O nasıl bir şey ya? Abicim siz o arabayı nasıl alıyorsunuz? Nasıl bir paradır bu ya? Ne diyordum? Ha, Türk kafileleri. Sıcaktan mahvolmuşlar yani. Belli ya, yoldan gelmişler. Tam böyle gezmeye başlayacaklar. Herkes bitkin, yorgun. Hem yol onları yormuş hem sıcak onları yormuş. Herkes böyle ağaç altına kaçmış, gölgeye. Buradan şeye bağlayacaktım yani. Ağaçların önemine bağlayacaktım. Ufak bir kamu spotu. Sıcağın altı 40 derece. Ağacın gölgesi en az 6-7 derece daha serin. Sveti Stefan'a giden yol burası. Buradan 10-15 dakika yürüyorsunuz. Sveti Stefan'dasınız. Burası da Prozno diye adlandırılan bahsettiğim kasaba. Şöyle aşağı doğru gidelim. Aynen bak, Prozno Beach yazıyor orada. Buradan inelim bakalım orası nasılmış. Baksanıza, araba koyacak yer yok ya. Sanki bundan böyle 4-5 sene önce bu kadar araba yoktu ha. Yani birkaç senede türemiş gibi geliyor bu kadar araba. İzmir'e döndüm Güney Amerika'dan. Ya her yer araba. Hatırlıyorum, eski halinde hatırlıyorum oturduğum yerin, yaşadığım şehrin. O kadar araba yoktu yani. Benzin de tabii pahalı, insanlar yerinden de kımıldatamıyor arabayı. Öyle bir şey de var. Ay, ne kadar güzel arabaymış ya. Kocaman. Bunu nasıl sürüyorsunuz arkadaş? Ha, şurada fiyatlara bakalım. Deniz ürünü spagetti 17 euro. Kızartılmış sebzeler 12 euro. Taze balık diyor 6 euro 100 gramı. Kızartılmış ahtapot 23 euro. Ahtapot bir şey 20 euro. Yani aşağı yukarı 20 euro. Şöyle bir restoran. Burada oteller, pansiyonlar var. Hemen önünde bir tane plaj var. Ufak bir plaj, güzel. Biraz kalabalık gözüküyor çünkü çok büyük bir yer değil. Bir de ileride var. Şuranın arkasında kaldı. Oraya geçiş nereden bilmiyorum. Şuradan olabilir belki, bir fikrim yok. Bu plajın devamı gibi değil ama farklı bir yer orası. Burada jet skiler falan var. Tekneler, botlar. Ne güzel yapmışlar. Ha, Sveti Stefan'ı çizmiş. Ablamız donut tarzı bir şey satıyor. Tamam ya, bağlantı varmış. Oradan yürüyerek bu plaja gelebiliyorsunuz. Restoranların arasından geçiyormuşuz.
Hemen şurada merdiven var, oradan da plaja inebiliyorsunuz. 2 tane şezlong, bir tane şemsiye 40 euro diyor. Sabah 8 ile akşam 8 arası açık. Arnavutluk'tan pahalı burada şezlong ve şemsiye fiyatları. Arnavutluk'ta ne kadardı? 15 euroya buluyorsunuz ortalama orada. Burası daha iyiymiş. Öteki sahile gitmeyin eğer buraya gelirseniz, yani gelen olursa. Bu kısım daha iyi. Bakıyorum da böyle havlusunu atıp denize giren var mı? Hayır. Hello. Hayır. Anlamadım abi ne yapmaya çalıştı. Ha, burada da otel var. Yani şurada havuza giriyorlar. Benim anlamadığım nokta, bu kadar güzel bir deniz varken niye havuza girer insan? Bir fikrim yok. Bana çok mantıklı gelmiyor. Tamam, security diyor. Demek ki havlunu atıp gelemiyorsun buraya. Öyle bir yer sanırım. Baksanıza, burada barı var. Otele ait bir plaj da olabilir bu arada ya. Aynen. Yani dışarıdan yine gelip kullanabiliyorsun ama işte ücreti mukabilinde. Ama otelde kalıyorsan bedava kullanabiliyorsun gibi. Evet, sonuna kadar geldim plajın. Hiç havlu mavlu bir şey yok. Karadağ'daki plajlarda en sevdiğim olay böyle bangır bangır müzik yok. Halk plajı, böyle beach club'larla kapatmamışlar. Şezlong mesela gittik Sveti Stefan'a. Tam burası belli otele bağlı bir yer de. Sveti Stefan'da neydi mesela? Attın havlunu, yüzdün yani bedava. Öyle para mara ödemene gerek yok. Müzik öyle çok şey yok. Kafa ağrıtmıyor yani. Birçok yerde müzik yok. İşte burası otel olduğu için arkada müzik çalıyor mesela. Ama yine de kafa ağrıtıcı bir şekilde değil, böyle hafif. Eski tarzdaki İspanyol mimarisine benziyor. Güney Amerika'daki evlerin çoğu bu mimariye yakındı yani. Görünce onu hatırladım direkt. Anılar canlanıyor ya bazen. Böyle bir şeyi görüyorsunuz, bir şey yiyorsunuz. Birden bazı hikayeleri, anıları canlandırıyor kafanızda. Çok fazla lüks araba var. İşin acı tarafı, Türkiye'de o arabaları almaya kalksanız belki Avrupa'da alacağınız fiyattan 2-3 kat daha pahalıya alıyorsunuz. Ama Avrupa'da daha ucuza alabiliyorlar arabaları. Maalesef vergi. Zam. Belimizi büktü ya. Vallahi büktü. Kral sakin. Adamda 4x4 var ya, tak tak geldi ya. Öyle bir hızlı çıktı ki dedim ha, ezecek beni. Otobüs durağına şey yazmışlar. Şu an Prizno'dasınız. Otobüs ilk olarak Sveti Stefan'a gidecek. Daha sonrasında ana yola dönüp Budva'ya dönecekmiş. Yani buradan bineceğiz. Zaten saatlerini göstermiştim. Burada da aynı takvimi koymuşlar. Bekleyelim bakalım gelsin. Her 15 dakikada bir geçiyor. Budva. Budva. 250. 250. Valla. Bu kardeşimden bileti aldım. 2,5 euro. Şöyle bir kağıt veriyor. Bir de yırtıyor bunu. Kullanıldığını ifade ediyor. Okay. Oh, pardon, sorry. Toplu taşıma olması güzel bir şey ya. Yoksa taksiye kalıyorsunuz ya da araba kiralamak gerekiyor. Onlar da biraz masraflı. Dolmuşa burada binmiştim. Burada bizi bıraktı. Tekrardan şöyle göstereyim de videonun sonunda binebileceğiniz yeri. Şu otel. Bir şey otel yazıyor ama Canne Otel yazıyor. Aynen. Böyle Lemoni yazısı var. Zaten sokağın adını söylemiştim şeyde, videoda, haritada da gösterdim. Şuradan şöyle sahile kadar yürüyelim. Nereden çıkmanız gerektiğini de göstereyim de tam bir şey olsun. Kolaylık olsun. Otelin adı şu. Tre Canne diye yazılıyor. Canne diye okunuyordur herhalde, bilmiyorum. Yani Google'dan orayı konum alırsanız tam önünden binebilirsiniz. İyi oldu. Burada da böyle şeyler var. Hediyelik eşya, yazlık, işte 100
gitmek için, çocuklar için kolluktur bilmem nedir filan. Onlar var. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. İnsan şey yapınca, yüzünce falan yoruluyormuş yani, böyle gözler gitti servise binince. Sıcağı da yiyorsun tabii, onun da bir şeyi oluyor, yorgunluğu, mayışması oluyor. Sveti Stefan güzeldi bu arada, yani iyi ki gitmişim oraya. Keşke içine de girip gezebilseydik, yani o biraz içimde kaldı ama sahil güzel, manzara güzel, sakin. Tam olarak aradığımız şeyler. Keyifli bir gündü benim için. Şimdi dinlenmeye doğru geçeceğim. Birazcık da video editlemem gerekiyor. Bugünün geri kalanını dinlenerek geçiririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim dostlar. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Gelmek isteyen olursa her şeyi açık açık göstermeye çalışıyorum yani videolarda. Bir sorunuz vesaireniz olursa yorumlara da yazarsınız. Adios amigos diyorum kendinize. Çok iyi bakın.